Dün gece rüyamda seni gördüm. Uyudun mu? Şok şok şok. İncesel'den takipçileri için dev hizmet. Taktikler bölümümüz devam ediyor. Bu haftaki konumuz nasıl mesajlaşırsın? Evet, arka taraf. Konuşma, hemen dersimize başlıyoruz. 9 adım içerisinde size nasıl flört ettiğiniz, hoşlandığınız biriyle mesajlaşacağınızı söyleyeceğim. Mesajlaşacağınızı söylemek ne zor bir kelimeymiş ya. Daha söyleyemiyorum. Mesaj atayım. Sadece 9 adımda size sevdiğiniz ya da hoşlandığınız kişiyle nasıl mesajlaşacağınızı söyleyeceğim. Söylemek çok zor. Olsa da mesajlaşma kelimesini aslında yazarken çok kolay. Birincisi, kısa ve sıkıcı olma. Cool olmakla sıkıcı olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Ne haber? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Bu tip sorular sorduğun zaman sıkıcı biri olursun. Çünkü cevabını bildiğin soruları zaten sormamalısın. NBR yazarsan iyi diye bir cevap alırsın. İstediğin buysa o zaman bunu yapmalısın. Ama istediğin eğer gerçekten flörtleşmekse o zaman ona kısa ve sıkıcı olmayan onunla ilgili sorular sormak zorundasın. Mesela dün akşam yemeğe gidecektiniz ailenle. Nasıl geçti? 2 gün önceki sınavın nasıldı? Hazır mısın? Yarın ne yapacaksın? Çok güzel. Sonucu ve cevabı çok spesifik olan sorular. Ayrıca da onunla ilgilendiğini hissettirirsin. Cevap alırsan da diyalog başlar. Diyalog başlarsa ilişkiye dair umut var demektir. İkincisi, flört mesajları. Birinden hoşlandığını belli etmenin en iyi yolu bunu ona bir şekilde söylemektir. Aksi takdirde ondan gerçekten hoşlandığını belli etmezsen friendzone'da kalırsın. Friendzone'da kalırsan orası bir bataklık gibidir. Çırpınır daha çok batarsın. O yüzden ilk önce flörtle ilgili nasıl mesaj atacağını biliyor olman gerekir. Çok abartmadan, efendime söyleyeyim, seni şöyle arzuluyorum, seni böyle istiyorum, üstünde ne var, akşamleyin uyudun mu, uyumadıysan birlikte uyuyalım mı, içinde böbrek mi var, böbreğin içinde daha ne var filan gibi anatomik bilgilere girmeden onu aslında nasıl arzuladığını, onun nerelerini güzel bulduğunu, onun nelerinden hoşlandığını spesifik, kısa ve sıkıcı olmadan söylemen gerekir. Buna flört mesajları denir. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Oyun mesajları. PUBG'ye atalım mı filan gibi oyun mesajları değil bunlar. Gayet içerisinde oyun içeren, bir daha dünyaya gelsen hangi hayvan olarak gelmek isterdin? En sevdiğin renk hangisidir? Dünya üzerinde bütün müzikleri kaldıracaklar ve sadece bir tane müzik dinleme şansın olacak. Hangisini tercih ederdin gibi oyunlu mesajlar atmalısın. Oyunlu mesajlar atarsan birincisi onun hakkında bilgi edinirsin. Bir ilişkide bilgi güçtür. Çağımız bilgi çağı. İkincisi de onun hakkında edindiğin bu bilgileri hem onunla ilgilenmende kullanırsın hem yarın öbürsü gün de hediye falan alırken lazım olur canım. Gelelim dördüncüsüne. Son söz söyleme fetişi. Ya vardır o narsist. Yapma onu işte. İlla o son mesajı sen atmak zorunda değilsin ya. İyi geceler, iyi geceler, bitti. Ya da bir şey söylediği zaman eğer soru sormuyorsa son söz sende kalmak zorunda değil. Cool ol. Üstelik son sözü sen söyleme fetişine girersen bu sana şöyle bir handikap getirmeye başlar. Bir sonraki gün ya da ne zaman mesaj atacaksan o zaman gene sen mesaj atacağın için sanki sürekli sen mesaj atıp onunla diyalog kurmaya çalışıyormuşsun imajı verirsin. Yapma. Bir diyalog bitmesi gerektiği yerde biter. Son sözü söyleyen oyunu kazanmaz. Bu bir oyun değil. Bu bir dans. Şimdi gelelim beşincisine. Şimdi telefon delikanlısı nedir? Telefonun klavyesinin ya da bilgisayarın klavyesinin arkasına saklanıp bütün söylemek istediği şeyleri o yazılı platformda söyleyen insana telefon ya da klavye delikanlısı denir. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü burada bizim amacımız sizin telefonda iyi konuşmanızı sağlamak değil. Telefonu bir araç olarak kullanıp bu aracı sonunda bir buluşmaya çevirmek. Burada amacın senin flört edip yüz yüze görüşüp eninde sonunda sevgili olup el ele tutuşup dudak dudağa öpüşmekse o zaman telefonun arkasına saklanmamalısın. Gerçekten söylemek istediğin şeyleri yüz yüzeyken söylemelisin. Telefon senin için sadece yüz yüze buluşmaya giden bir araç olmalı. 6. Hep sorulan sorulardan bir tanesi. Nedir? Ne sıklıkta mesaj atmalıyım Sensei'yi? Söylüyorum. Senin bir hayatın olduğunu karşı taraf bilmeli. Sürekli telefonda available olmak. Sürekli müsait halde görünmemelisin. Hemen daha mesajı atar atmaz ona cevap verirsen ve bunu bir alışkanlık haline getirir. Üstelik de cevabı verdikten sonra telefonun başında online şekilde beklersen senin sanki başka bir hayatın olmadığı ve sadece onu beklediğine dair bir imaj vermiş olursun.
Halbuki öyle değil. Senin bir hayatın var ve senin onun dışında aslında tercihlerin, yaşadığın şeyler var. O bunun içerisine dahil olacak. Sen onun hayatının içine, girdabına girmeyeceksin. Çok tatlı bir şekilde, ama öyle çürütmeyin insanları aylarca. Görüldü atıp mesaj atmamalar filan, bunlar değil. Bunlardan bahsetmiyorum. İnsanları kırmayın. İnsanları rencide etmeyin. Mesajını görüyorsanız cevap verin. Gelir gelmez hemen telefon sanki elinizde bekliyormuş gibi de cevap vermeyin. Karşı tarafa garantiymiş gibi davranmayın. Bunun için hani ilişkinin başından mı bahsediyorsun? Her zaman. 10 yıllık ilişkinde de sen göreceksin ama 3 dakika bekleyecek misin? Yok, ben ama en başında söyledim. Flört ettiğin ya da hoşlandığın biriyle nasıl mesajlaşırsın? Ya karı koca olduktan sonra zaten hocam biliyorsun işte, ekmek al. Yani ne oyunlu mesajı. Ha, dünyaya bir ekmek olarak gelsen hangisi olurdun? Kepekli filan, anladın mı yani? Bana diyor ki 10 yıldır evlisin de mesaj atacaksın. Ha, yoğurt. Hay Allah. Abi hocam. Neyse, gelelim 7.sine. Multimedya. Multimedya nedir? Birden fazla medyanın o mesaj içerisinde kullanılıyor olması demektir. Ama bu illa Arçille Şota demek değildir. Yani hemen sen daha ikinci mesajda çok özledim seni, bir tane foto atsana filandan bahsetmiyorum. Tabii ki bütün mesajlarını ve diyaloglarını bulunduğun atmosferi gösterecek şekilde, kendi yüzünü, kendi tatlış kaşını, gözünü gösterecek şekilde süsleyebilirsin. Ama bunu sexting'e, yani cinsel bir obje transferine dönüştürmemen gerekir. Bunu yaparsan basitleşirsin ve hiç kimse basit insanlardan hoşlanmaz. Onlarla eğlenirler. Gelelim 8.sine. Doğru emoji kullanımı. Bu çok önemli. Abi bir mesaj geliyor. Bir mesaj geliyor. Ya içinde dans eden kadınlar, gözünün kenarından yaşlar çıkan tipler, yüzünü kapatan maymuncuklar. Ulan emoji ne için kullanılır? Emoji nedir? Bir duygu, emotion'ın mesaja gelmiş halidir, değil mi? Sembolize edilmiş. Sembolize hocam. Sembolize çok doğru kelime. Sembolize edilmiş halidir duyguların emoji. Sen şimdi bir sürü emojiyi böyle arka arkaya yapıştırıp, hele ki bir emojiden onu böyle kuvvetlendirmek için 28 tane atıyorsan, o zaman bana bir duygu karmaşası yaşatıyorsun demektir. Sen bana o mesajı attığında o dans eden kadınlar, yüzünü kapatan maymuncuklar, gülen suratlar, yok uçan roketler falan attığın zaman ben ne hissetmem gerektiğini sana karşı anlayamıyorum. Ayrıca da histerik bir imaj veriyorsun. Yapma. Tabii ki old school bir şekilde 2 nokta gülücük atanlara hiçbir şey demiyorum. Old school'dur. Saygı duyarım. Ama emoji kullanmak gerekli bir şeydir. Çünkü bir yazıdan her zaman daha fazlasını ifade eder. Orada bir sembol vardır. O sembol de sana bir duygu verir. Önemli olan gerçekten hangi duygu içerisindeysen onu üsturuplu bir şekilde vermek. İnsanların duygularını birbirine karıştırmayın. Kendinizi de histerik imajıyla yansıtmayın. Kararında kullanın. Kullanmayın demiyorum. Hobi olarak gene kullanın. Ama kararında kullanın. Gelelim sonuncusuna. Kendine güven. Kendine güven aslında bir ilişkideki birinci kanundur. Mesajlaşma için de bu aynı şekilde geçerlidir. Yapmaman gereken birinci şey, o kesik kesik mesajları atmayın abi. Atmayın lan. Şunu yazacaksan tek seferde yaz. Şimdi ben müsait olmayabilirim. Bir iş toplantısında olabilirim, sınavda olabilirim, yemekte olabilirim, ailemle olabilirim, o anda bakamıyor olabilirim. Herhangi bir şey olabilir. Ben senin o arka arkaya gelen kesikli mesaj seslerinle bölünmek zorunda değilim. Kimse bundan hoşlanmaz. Sana yapılmasından hoşlanmıyorsan sen de bir başkasına yapmayacaksın. Kesikli mesaj atmak, ben cümleyi tek seferde toparlayamıyorum demektir. Sen ne söyleyeceğini bilmeden yola çıkıyorsan karşına da bu imajı veriyorsun demektir. Ne söyleyeceğini başından sonuna biliyorsan bunu tek bir cümlede ve tek bir yazıda ifade edebilirsin. Bu kendini güvenli gösterir insana. Ancak ikiniz birden online olduğunuzda kesik kesik atabilirsin. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Ses çıkmaz. 2 kişinin de odağı oradadır. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ama eğer ki herhangi bir zamanda sana cevap vermiyorsa ve sen atmaya devam ediyorsan, hem bu karşıya, bu kadın ya da bu adam bir şekilde yarın öbürsü gün sevgili olduğumuzda da bana aynı histeriklikle yaklaşacak imajını verir. Aynı zamanda da yola çıkarken ne söyleyeceğini bilmiyorsun anlamına gelir. Yapma. Kendine güvenli mesajlar at. Ayrıca da cevap almıyorsan da almıyorsundur. Cevap almadığın için ona 7 tane daha mesaj atmak zorunda değilsin. Bu seni sadece daha çok cevap verilmeyecek bir insan haline getirir. Mesajı atarsın, cevap gelirse gelir. Gelmezse de bay bay. Bu işler ince işler. Sevgiler. Evet.
Evet, bonus. İnsanların senin yerine flörtüne ya da hoşlandığın kişiye cevap vermelerini sağlarsan yarın öbürsü günde onunla birlikte mutlu bir ilişkileri olur. Seninle olmaz. O sen değilsin. Kendine güven. Neysen ne. Ya seni o şekilde severler ya da siktirip giderler.